Dünya nasıl bir geleceğe hazırlanıyor? Tek dünya devleti projesi hayata geçmeye hazır mı? Küresel sistem nasıl değişecek? Milyarlarca insan tek bir devletin çatısı altında nasıl yönetilecek? Bir grup insan daha şimdiden küresel finansı, devletleri ve medyayı nasıl kontrol ediyor? Nakitsiz bir dünya sadece kontrol altında tutma ve gözetleme amaçlı. Her gün haberlerde izlediğimiz halk ayaklanmaları. Rus siyasi Navalny'nin destekçileri. Amerika'da iç savaş mı çıkaracaklar? Küresel ısınma nasıl oldu da yerini iklim değişikliğine bıraktı? New York'ta Birleşmiş Milletler binasının bulunduğu arsanın Rockefeller ailesi tarafından bağışlandığını biliyor muydunuz? Tesla öldüğünde belgelerine el konuldu. Ordu için bu belgeleri inceleyen Donald Trump'ın amcası John Trump'tı. Mikroçip takılmış insan nüfusunun tek bir güç tarafından kontrol edilip yönetilmesi artık bir komplo teorisi olmaktan çıktı. Teknolojik gelişmelerle, uluslararası olaylarla her gün yeni bir işaretini görüyoruz. Twitter'ın geçenlerde hesabını kapattığı ünlü komplo teorisyeni David Icke'ın yazdığı "Size hiç söylenmemiş ama bilmeniz gereken her şey." 700 küsür sayfadan oluşan ve birçok konuya değinen kitapta gelelim altını çizdiğim bölümlere. Nikola Tesla'nın bir sözüyle başlıyoruz. Bilim, fiziksel olmayan kavramlar üzerinde çalışmaya başladığı gün, 10 yıl içerisinde var olduğumuz daha önceki yüzyıllarda edinilenden çok daha büyük aşama kaydedecektir. Beynin kendini yeniden yapılandırması başlığıyla, eski Mısırlılar insan hayatının Orion'dan geldiğine inanıyorlardı. Sürekli olarak tekrarlanan mitolojik hikayeler ve efsanelerde yaratılışın ve insanların kaynağının Orion olduğu, Tanrı'nın orada ikamet ettiği iddia ediliyor. Orion'un çocuğu Satürn. Roma ve İran'da Mitra ve Mitras ve sonraki İsa figürü de Satürn tanrılarına dayanıyor. İncil metinlerinde de çok fazla güneş sembolizmi var. Satürn, Roma'nın en büyük tanrısıydı ve yılda bir kez Saturnalia dedikleri, kışın ortasında birbirlerine hediyeler verdikleri, ağaçları süsledikleri ve tapınma yaptıkları bir festivalleri olurdu. Biz bugün buna Christmas yani Noel diyoruz. Ve insanoğlu farkında olmadan bilinçsizce Satürn'e tapıyor. Satan'dan çevrilmiş bir kelime oyunuyla Santa, Noel Baba'yı kutluyor. Bugün Irak olarak bilinen bölgede bulunmuş olan binlerce kil tablet ve parçalar, Anunna veya Anunnaki olarak tanınan dünya dışı işgalci güçlerden bahseder. Dünyaya gökyüzünden gelenler en azından birçok çeviride var. Tabletler Mezopotamya'daki antik toplumlar tarafından bir araya getirilmiş insanlık tarihinin kayıtlarını içeriyor. Eski metinlerde son derece yüksek teknoloji içeren uçan araçlardan söz ediliyor ve İncil'de de gökyüzüne çekilen insanlar tasvir ediliyor. Diğer örnekler Hindu metinleri Vimana ve Sanskrit destanlarında bahsi geçen uçan saraylar veya arabalar. Mahabharata, eski Hindistan'daki iki önemli destandan birisinde kırmızı alev çıkaran birçok penceresi olan iki katlı gökyüzü arabaları, gökyüzünde güneş ve yıldızların bölgesine doğru bir kuyruklu yıldız gibi kayboluncaya kadar hızla yükseliyorlar şeklinde tarifler var. Uçan araçlar için kullanılan sembolizm bütün eski kayıt, efsane ve hikayelerde mevcut. Bir de Afrika, Mali'deki Dogon kabilesinin kayıtları çok ilginç. Kabilenin Nommo veya suyun efendileri dedikleri Sirius'tan gelen varlıklar atalarını ziyaret etmiş ve onlara evren hakkında bilgiler vermişler. Nommolar hem karada hem suda yaşayan amfibikler olup yılan özelliklerine sahipler. Bu Anunnaki ve Chitauri hikayelerini birleştiriyor. Ayrıca da antik balık tanrı dinleriyle bağlantılı. Burada rahipler balık kafasına benzeyen başlıklar takarlardı. Buna şimdi Hristiyan piskoposluk tacı diyorlar. Farklı dinler arasındaki bağlantı çok bariz. Musevilik eski ahiti Hristiyanlıkla paylaştığı için aralarında bir geçit var. İslamiyet ise İncil'deki Hazreti İsa, Meryem Ana ve Hazreti İbrahim karakterlerini almış. Hepsi evreni Tanrı'nın yarattığına inanıyor. Her üç dinde Babilli rahiplerin kullandığı takkeyi giyip kendi tanrıları tarafından seçilmiş halk olduklarını iddia ediyorlar. Yahudiler kendilerinin herkesin üzerinde seçilmiş halk olduklarını söylüyor. Hristiyanlık cennete sadece Hazreti İsa'nın kurtarıcı olduğuna inanırsan gideceğini iddia ediyor.
İslamiyet ise kişiye Allah'ın cennetinde yer ayıracak tek dinin İslamiyet olduğunu iddia ediyor. Eğer bir kez kendinde Tanrı'nın tanıdığı bir üstünlüğünün olduğuna inanırsan, o zaman buna inanmayanları insan saymaz ve onlar üzerinde terör yaratırsın. Avrupa Birliği'nin babası olan Jean Monnet, 1952'de bir arkadaşına yazmış olduğu mektupta şöyle diyor: Avrupa'daki ülkeler vatandaşları daha neler olduğunu anlamadan süper devlete doğru yönlendirilmelidirler. Bu hassas adımlar atılarak yapılmalı. Her biri sanki ekonomik bir amacı varmış paravanının ardında gizlenmelidir. Bu sonunda değiştirilemez bir şekilde federasyona taşıyacaktır. Plan %1'lik bir grubun bütün insan ırkını en basit ihtiyaçları ve hayatta kalmaları için tamamen bağımlı bir halde polis asker kontrol sistemi ile köle etmek üzere tasarlanmış. Bu şimdi insanları terörizmden korumak için meşru hale getirilmiş bir şekilde dünya çapında uygulanma yolunda. Oysa bu terörizm aynı ağ tarafından yaratılıyor. Sonra kendi besledikleri, finanse ettikleri ve silahlandırdıkları, yani kendi kontrolleri altındaki teröristlerden bizi kurtarabilmeleri için özgürlüklerimizin kaldırılması gerektiğini söylüyorlar. İnsan toplumunda 3 ana seviye olması planlanmış. %1'lik grup, onlara polis asker kontrol yapısı olarak hizmet eden grup ve yoksulluk ve bağımlılık halinde köle edilmiş olan herkes. Bütün finans dünyası Dünya Merkez Bankası aracılığı ile dünya hükümeti tarafından kontrol altında tutulacak. Sadece tek bir global elektronik kur olacak. Nakit elimine edilecek. Uluslararası Para Fonu IMF, hükümetlere nakdi nasıl ortadan kaldıracaklarına dair tavsiyelerde bulunuyorlar. Önerdikleri de zaten aşağıda belirttikleri gibi gerçekleşiyor. Bazı ülkeler birkaç yıl içerisinde adım adım aşamalarla tamamen nakitsiz olacak. Nakitsiz çalışma işlemi ilk önce tartışılmadan kabul edilmiş adımlarla inşa edilecek. Büyük miktarlı banknotlar kullanımdan kaldırılacak. Banka işlemlerine tavan koyulacak ve nakit akışları sınır ötesine geçecek. Daha ileri adımlarda nakit hesapların kullanılmasını azaltmak için ekonomik teşvik tedbirleri yaratılacak. Nakledilebilir mevduatların açılması ve kullanılması basitleştirilecek ve finansal sistem daha da bilgisayarlaştırılacak. Nakitsiz bir dünya sadece kontrol altında tutma ve gözetleme amaçlı. Dünya Ordusu NATO başlığıyla altını çizdiğim paragraf şöyle: Dünya hükümet diktatörlüğünün isteği bütün ulusal orduların feshedilip tek bir dünya ordusu yaratılması. Personel ve kaynaklar global ağın kontrolü altında merkezden denetlenecek. Tek bir birleşik asker polis organizasyonu yurt içinde ve yurt dışındaki emniyet gücünü oluşturacak. Amerika'da dünyanın en tetik budalası ülkesi olarak sürekli olarak birilerinin tehdidi altında olduğunu iddia ederek yılda en az 1 trilyon dolar orduya yatırım yaparken Rusya çok geride kalmış olsa da hala dünya için bir tehdit unsuru olarak kabul ediliyor. Amerika'da halkın çoğu açlık içinde sokaklarda yatıp kalksa bile ülkenin nüfusunu hep uydurma düşmanlarla korkutursan onlar da hükümetlerinin orduya trilyonluk yatırımlar yapmasını kabul ederler tabii. Amerikan ordusu 147 ülkede görev yapıyor. Dünya ordusu için plan bütün ülkelerin polislerini tek bir asker polis yapısına almak. Amerika'da Pentagon'un askeri araçları ve teknolojiyi 1033 programı yoluyla sebepli sebepsiz ilçe polis kuvvetlerine vermesinden acele içinde olduğu anlaşılıyor. Şimdi toplumun içinde tanklarla dolaşan polisler var ve artık asker ve polis arasındaki kıyafet ve silah farkı hızla azalıyor. Üretilen terörizm ile manipüle edilerek korku içinde bırakılan halk sonunda öldürücü silahları olan polisleri ve gözetleme devletini kabullendi. Polis gittikçe daha fazla askere benzer şekilde hareket ediyor. Çünkü zaten plan onları buna entegre etmekti. Dünya çapında militarize olmuş polisler aşırı seviyede gözetleme ve kontrol halinde ve bu gittikçe artacak. Uydular uzaydan denizdeki martıları bile sayabiliyor. Dolayısıyla insanların faaliyetlerini izleme ayrıntılarını ve ölçeğini tahmin edebilirsiniz. Evlerin ve daha geniş alanların holografik versiyonları ise Wi-Fi yayını kullanılarak yaratılabiliyor. Her evde ve her yerde Wi-Fi ve akıllı sayaç kullanılmasını istemelerinin sebeplerinden birisi de bu. 11 Eylül saldırısı ile ilgili teorisi şöyle yazarın. 11 Eylül'deki saldırı 1960'lı yılların başında ele alınmış olan Northwoods operasyonuna dayanıyor.
Bu 1962'de Lyman Lemnitzer başkanlığında Pentagon Kurmay Başkanlığı'nın bir operasyonuydu. Kennedy hükümeti sonunda bloke etmişti. Northwoods operasyonuna göre Amerikan ordusu CIA ve diğer kurumlarla birlikte Amerika ve başka yerlerde terör saldırıları sahneleyecek. Fidel Castro'yu elimine edip işgali meşru kılmak için bu durumdan Küba sorumlu tutulacaktı. Amerika için eskiden araştırmacı yapımcılık yapmış olan James Bamford, Ulusal Güvenlik Ajansı hakkında yazmış olduğu Body of Secrets yani Sırlar Kurumu adlı kitabında Northwoods operasyonunu şöyle anlatıyor. Zamanın Genelkurmay Başkanı ve başkanlığın bütün üyelerinin yazılı onayı ile yapılmış olan plana göre Amerika'nın sokaklarında masum insanlar öldürülecek. Kübalı göçmenleri taşıyan tekneler açık denizde batırılacak. Washington DC, Miami ve ülkenin çeşitli yerlerine şiddet içeren bir terörizm dalgası yayılacaktı. Masum insanlar bombalamalarla suçlanacak, uçaklar kaçırılacaktı. Sahte kanıtlar kullanılarak hepsi Castro'nun üzerine atılacak, böylece Lemnitzer ve çetesi için yurt içinde halkın desteği, yurt dışından da uluslararası destek sağlanıp bir savaşın başlatılması meşru kılınmış olacaktı. 11 Eylül'de de böyle oldu. Problem tepki çözüm formülü veya kurgulanmış saldırı ile Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve çeşitli yerlerde bu hala devam ediyor. Arap Baharı ile ilgili bir bölümde de şunlar yazıyor. Halkın devrimi hilesi şöyle çalışıyor. 1. Sivil başkaldırı yoluyla hükümetleri düşürme teknikleri öğretecek şekilde kışkırtıcı ajanlar eğitirler. 2. Ülkedeki lideri veya düşürmek istedikleri rejimi kötüleyerek gerçek efendinin kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan kişileri propaganda ile cesaretlendirerek savaşa katılmaya teşvik ederler. Global ana akım medyanın bunu yapmak için zaten ağzı köpürecektir. Tıpkı Bin Laden, Saddam, Kaddafi, Esad ve Putin'e yaptıkları gibi. 3. Asilerden oluşan Maşa durumundaki ordularını hedef devletlere saldırtmaya başlarlar. Genellikle şehir meydanları veya resmi binaların dışında kalabalıklara sivil kayıplar verdirirler. Başkaldırıya kışkırtırlar. Devlet, ordu ve polis ile cevap verince hedef liderin kendi halkını baskıladığını iddia ederler. Silahlı asilerle şiddetli çatışmalar olunca da liderin kendi halkını öldürdüğünü söylerler. Uluslararası topluma masumların öldürüldüğünü söyler, sivilleri kurtarmak için acımasızca havadan bombardıman yaparlar. Libya ve Suriye'de ve dünyanın farklı yerlerinde hep olduğu gibi. Thomas Paine, bir İngiliz-Amerikan politik aktivist ve filozof, şöyle demiş: "En büyük tiranlıklar hep en asil sebepler adına ölümsüzleşmişlerdir." Tam da günümüzde Rus muhalif lider Navalny'nin Rusya'ya dönmesiyle başlayan halk ayaklanmalarını haberlerde izliyoruz her gün. Onunla ilgili bir bölüm var şimdi. Putin açık bir şekilde neler olduğunu biliyor. Halkın devrimi ajanları her zamanki yöntemlerle Rusya'da ona karşı da faaliyet içindeler. Kullanılan kukla kişi de Soros bağlantılı muhalefet lideri Alexei Navalny. Ağın planı Amerika yoluyla Rusya ve Çin'e yakın yerlerde nükleer füzeleri önleme amaçlı olarak askeri teknolojiyi konuşlandırarak dünyaya egemen olmak ve gelebilecek herhangi bir şeyin önlenip devre dışı bırakılacağını bildikleri için de ilk nükleer darbeyi vurabilmek. Veya en azından teori bu. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili bir bölüm var sırada. Sahte insan faktörü yüzünden olduğu söylenen küresel ısınma anlatısı global toplumu değiştirmek için bir bahane. Ve bunun ortasında da yine elitin sahibi olduğu Birleşmiş Milletler var. Rockefeller ailesi Birleşmiş Milletleri dünya hükümeti için maşa olarak kullanmak üzere oluşturdu. Petrol zengini J.D. Rockefeller ve bir liste dolusu Rockefeller maşası, 1. Dünya Savaşı sayesinde meşru hale gelen uluslararası topluluğunun kurulmasını sağladı. Bu istedikleri gibi olmayınca 2. Dünya Savaşı sayesinde de Birleşmiş Milletleri kurdular. 3. Dünya Savaşı planı ise mevcut Birleşmiş Milletleri bir dünya ordusu tarafından korunan merkezi denetimli bir tiranlık yoluyla başka savaş olmasını engellemek için tam yetkili bir dünya hükümeti haline getirme amacı içeriyor. Dünya hükümeti için bir başka bahane de dünyayı iklim değişikliğinden kurtarmak için belirli bir merkezden iklim yasaları dayatmak. Bugün New York'ta Birleşmiş Milletler binasının bulunduğu arsa Rockefeller ailesi tarafından bağışlanmış. Küresel ısınma ile ilgili bir bölüm.
Sera gazının %90'ı buhar ve bulut. Karbondioksit sadece 0,117 oranında var. Çoğunluğu doğal olarak oluşuyor ve insan faaliyetleriyle hiçbir ilgisi yok. Karbondioksit artışı bitkiler için yararlı. Dolayısıyla dünyayı daha yeşil ve daha güzel yapar ve yiyeceklerin büyümesini sağlar. 11 yıl boyunca Avustralya Sera Gazı Kurumu'nun tam ya da yarım gün danışmanı olan David Evans, insan nedeniyle oluşan küresel ısınma teorisinin 1990'larda deneysel bulgularla yanlış olduğu kanıtlanan bir tahmine dayandığını ama birçok iş alanı, endüstri, ticari kar, politik kariyer açısından da bu pastanın çok büyük olduğunu söylemiş. Tabii işin ucunda bir de yaklaşmakta olan dünya hükümeti ve total kontrol var. Dünyanın ısısı 1998'den sonra durağan bir noktaya geldiğinde küresel ısınma iklim değişikliğine dönüştü ve yıllar geçtikçe bütün hile daha da büyüdü. 1990'larda dünya ısısı arttığında ve iklim çılgınlığı başladığı zaman Güneş sistemindeki diğer gezegenler de ısınıyordu. Buradaki ortak nokta nedir? Alakasız bir şey mi yoksa Güneş mi? İklim değişikliğinin bir başka nedeni de elitin teknolojik olarak iklimi değiştirmesidir. Gerçek bir bilim adamı olan Nikola Tesla, 20. yüzyılın ilk yarısında karbon salan fosil yakıtlar kullanmadan ihtiyacımız olan gücü ve ısıyı üretmek için etrafımızdaki elektriksel ve elektromanyetik alanlara ve skalar alana girmenin mümkün olduğunu biliyordu. İnsanların her yerde serbest elektrik kaynaklarının olabileceğini söylemişti. Elektrik gücü sınırsız miktarda her yerde mevcuttu ve dünyadaki makineleri kömür, petrol ve gaz olmadan hareket ettirebilirdi. Dolayısıyla neden hükümetler ve kurumlar dünyayı kurtarmak için fosil yakıt kullanmaya son vermemizi söylüyorlar? Bunlar bugüne kadar Tesla'nın bilgilerini baskılayan aynı hükümet ve kurumlar. Neden hiç ilerici bir küresel ısınma kaçığının Tesla'dan, serbest skalar ve elektromanyetik enerjiden bahsettiğini duymayız? Küresel ısınma palavrası çevresel değil, politik ve finansal bir oluşumdur. 5G durdurulmalı başlığımız. İnsan zihninin teknolojik olarak ele geçirilmesi için 5G çok önemli. İnsan elektriksel ve elektromanyetik alanlarının zihin ve bedenin durağan dalga titreşim gücünü bozması halinde insan sağlığının nasıl yıkıcı bir şekilde etkilendiğini göreceksiniz. 5G devriminin 5G'nin menzilinin kısa olması nedeniyle halk sağlığı üzerinde test edilmemiş ultra yüksek mikrodalga frekansların oluşması ve çok sayıda kulelerin yerleştirilmesi suretiyle kullanılmasının muazzam sonuçları var. Çok sayıda kule derken 5G dalgaları kalabalık şehirlerde uzağa gidecek etkide olmadığı için 12 binadan birinde evlerin ve okulların yanlarına yerleştirilecek. Problem 5G alıcı vericilerinin akıllı sayaçlar ve diğer akıllı teknoloji şekillerinde her yere yerleştirilmesiyle aşılacak. 5G bir çeşit kalabalıkları kontrol altına alma silahları ile aynı frekansta çalışıyor ve deride yanma hissi yaratıyor. 5G'nin sağlık ve diğer konulardaki etkileri doğru dürüst araştırılmayacak. Çünkü böyle bir şey yapılırsa ortaya korkunç gerçekler çıkacak ve bu da kamuoyunun müthiş bir tepkisine yol açacak. 5G'nin ortaya çıkarılmasının tek bir amacı var. Bu seviyedeki güç, kolektif insan zihnini kontrol altında tutacak olan yapay zeka kovan zihninin kullanılması ile ilgili. Facebook'un Zuckerberg'ü sosyal medya ağlarındaki iletişimin klavye yerine beyin dalgaları ve düşüncenin internete ışınlanması ile yönlendirileceğini söyledi. Bu nasıl olacak? Yapay zeka yoluyla internetten beyin bağlantısı kurulacak. Hepsi bu. Bir yayında Zuckerberg, beyninizin içine girmek ve doğrudan düşüncelerinize erişmek istiyor denmişti. İyilerin seçilip ayrılması başlığımız. İnsanlık çok sayıda insan köleye ihtiyaç olmadan Archon yapay zekanın her şeyi yöneteceği teknolojik yapıyı inşa etmek için manipüle edildi. Nüfusun azaltılması planının en bariz ifadesi fazlasıyla düşmüş olan sperm oranı. Oysa insan sayısının muazzam boyutlarda azaltılması için daha birçok başka yöntemin hazırlığı yapılıyor. TV yapımcısı Aaron Russo, Nick Rockefeller'ın bir keresinde kendisine insan nüfusunun en az yarıya indirileceği planından söz etmiş olduğunu ifşa etmişti. Kitabın sonlarına doğru David Icke, Osho'nun bir sözünü yazmış. Hiçbir toplum sizin akıllı olmanızı istemez. Bu bütün toplumların yatırımına aykırıdır. İnsanlar akıllı olurlarsa istismar edilemezler.
Eğer akıllı iseler boyun eğmezler, robot gibi yaşamamak için mekanik bir hayata zorlanmazlar. Şahsiyetlerini savunurlar. Çevrelerinde isyanın kokusu olacaktır. Özgürlük içinde yaşamak isterler. Doğası gereği özgürlük bilgelikle gelir. Birbirinden ayrılmazlar ve hiçbir toplum insanların özgür olmasını istemez. Komünist toplum, faşist toplum, kapitalist toplum, Hindu, Müslüman, Hristiyan hiçbir toplum halkın kendi aklını kullanmasını istemez. Çünkü bunu yaptıkları anda tehlikeli olurlar. Kuruluş için tehlikeli, güçlü pozisyonlarda olanlar için tehlikeli, sahip olanlar için tehlikeli, her türlü baskı, zulüm, istismar için tehlikeli, dinler için tehlikeli, devletler için tehlikeli, uluslar için tehlikelidirler. Bu kitap baskıya girdiğinden beri son birkaç haftadır olan olaylar Gizli El'in planındaki gelişmelerin hızını gösteriyor. Amerika'da iç savaş çıkarılmaya çalışılıyor. Elitin finanse ettiği sözde nefret karşıtı ve faşizm karşıtı maskenin altında Antifa konuşma özgürlüğü talep eden barışçıl protestoları hedef alıyor. Antifa Amerika'da bir grup, İçişleri Bakanlığı ve FBI belgelerinde yurt içindeki terörist grup olarak etiketlenmiş. Charlottesville'daki çatışmaların aslı, Amerikan İç Savaşı'nda köle taraftarı konfederasyonun generallerinden Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına dayanıyordu. Bu da konuyu bütün Amerika'daki tarihi kişilere ait heykellerin kaldırılması talebine taşıdı. Yeniden yazılabilmesi için ülkelerden tarih ve kültür silinecek. Buna Amerika ve IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yaptığı gibi eski eserlerin, tapınakların, camilerin ve şehirlerin yok edilmesi de dahil. George Orwell, geçmişi kontrol eden, geleceğe kontrol eder. Şimdiyi kontrol eden, geçmişi de kontrol eder demiş. Ben bu kitaba bu son söz bölümünü yazarken dünyaya yeni hedef olarak Kuzey Kore sunuluyordu. Kuzey Kore, Eylül 2000'deki rejim değişikliğinden sonra Neoconların rejimi değiştirilecek olan ülkeler listesindeydi. Hedef ülkeler sürekli olarak kötüleniyor ve mimleniyor. Kuzey Kore'ye odaklanmalarının ana nedeni ise asıl amaca yani Çin'e açılacak olan kapıyı açmak. Aslında hem Çin hem Rusya demeliydim. Kuzey Kore'nin Çin'le sınırı uzun ama Rusya ile kısa. Rastgele olaylarmış gibi maskelenmiş olan bir senaryo izliyoruz. Her zamanki soru şu: bundan kim çıkar sağlıyor? Cevap kaos, üzüntü, isyan, evsizlik, umutsuzluk, kitlesel mali zarar ve malum sonuçlar kime yarar sağlıyorsa ve bir zamanlar küresel ısınma olarak bilinen ve insan faktörüyle oluştuğu iddia edilen iklim değişikliğini kim savunuyorsa onlar. David Icke'ın yazdığı Size Hiç Söylenmemiş Ama Bilmeniz Gereken Her Şey adlı kitapta altını çizdiğim yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gidelim mi? Kim o? Dışarıda köpek mi var? Kim o köpek? Dışarıda bir köpek var. Hoppa.